Merhaba arkadaşlar, canlı yayına hoş geldiniz. İyi akşamlar diliyorum. Milli takımımızın grup eleme maçları sonuçlandı. A Ligi'nde yer alacaktık biliyorsunuz ve A1 grubuna düştük. Rakiplerimiz Fransa, İtalya ve Belçika oldu. Belçika ve Fransa'yı özür diliyorum, İtalya karşısında zorlanacağımızı düşünmüyorum Belçika ile birlikte ama Fransa karşısında zorlanabiliriz. Çünkü artık bizim de bu liglerde var olmayı öğrenmemiz lazım. Oynamayı öğrenmemiz lazım. Zorlu rakipler geleceğini zaten biliyorduk ama oldukça zorlu bir gruba düştüğümüzü de söylemem lazım. Dediğim gibi İtalya ve Belçika'yı ben sadece burada biraz eskisi gibi güçlü görmediğim için onlarla çok başa baş maçlar çıkarıp onlara karşı galibiyetleri alabileceğimizi düşünüyorum ama Fransa maçlarında oldukça zorlanacağız. Burası çok açık. Fransa sürekli olarak yeni oyuncularla kadrosunu güçlendiren ve çok alternatifli kadrolara sahip olmuş ve olan bir takım Fransa. Dolayısıyla Fransa'ya karşı içeride bir beraberlik bizim için iyi bir sonuç olacaktır ama deplasman için aynı şeyi söylemek çok zor değerli dostlar. Hayırlı olsun milli takımımız için. Bu değerlendirmeleri daha sonra da yine yaparız. Önemli gelişmeler var biliyorsunuz Arda Güler'le ilgili. O konulara geçmek istiyorum. Şunu söyleyeyim. Serhat Pekmezci, Arda Güler'in eski menajeri bir takım açıklamalarda bulundu biliyorsunuz. Ve bu hemen Marka gazetesinde yer aldı. Hatta sabah bile şunu söyleyebilirim. E, El Congruito TV Serhat Pekmezci'nin açıklamalarını İspanyolca altyazılı şekilde yayınladı. İşte bazen biz Türkler bu strateji olayını beceremiyoruz. Hani ben söylesem, Nihat Kahveci söylese, Mesut Özil söylese farklı algılanacak şey ama aileye son derece yakınlığıyla bilinen, üstelik bunu yayında da söylemiş olan bir ismin bu şekilde açıklama yapmış olması bir talihsizlik diye addediyorum. Ben ilk aklıma gelen bu. Çoğu kimsenin aklına da gelen bu oldu. Çünkü Arda yaklaşık bir 2 saat önce bir cevap verdi. Serhat Pekmezci'nin bu paylaşımından dolayı üzüntü duyduğunu. Ama Serhat Pekmezci dedi ki bildiğimiz şeyleri söyledi. Ama işte Serhat Pekmezci'nin söylemesi tamamen İspanya'yı ayağa kaldırdı. Ortalık karıştı. Çarşı pazar karıştı. Bazı Madrid siteleri bu haberi hemen girdiler sosyal medyada. Bazıları bayağı bir beklediler. Onu söylemem lazım. Ama olay şuraya doğru geldi. Yeri ve zamanı mıydı? Acaba burada bir politika mı güdüldü? Serhat Pekmezci Arda'nın ailesine danışarak mı bu kararı verdiler yoksa eğer öyle değilse zaten çok kötü. Çünkü tamamen öne çıkmak çalışan bir Serhat Pekmezci profili çıktı karşımıza. Haklı olduğu konuda haksız düşmek bence Arda haksız düşmedi ama o biraz haksız duruma düştü ve bence morali de bozulmuştu Arda'nın bu açıklamasından sonra. Eğer Arda'nın haberi yoktu. Ama biz her zaman neyi öğrendik? Siyasette bilirsiniz bazı şeyler bazı kimselere söyletilir. Ama bu Serhat Pekmezci'nin ağzından olmaması gerekiyordu. E, Ve maalesef bu böyle oldu. Şimdi Arda Güler'in cevabına geleyim dostlar. Sonra bir değerlendirme yapalım. Bir özet şeklinde geçeyim. Arda Güler'den hemen açıklama geldi. Pekmezci'nin bu epey bir yankı buldu İspanya'da dediğim gibi bu haberler. Kariyerimin başlangıcında büyük bir emekleri olan Sayın Serhat Pekmezci'ye dedi. E, Gündem olan açıklamalarını ne yazık ki üzüntüyle takip ettim. İlk günümden itibaren bu kulübün parçası olan herkes tarafından çok iyi karşılandım ve burayı hep bir aile olarak gördüm dedi. Real Madrid oyuncusu olduğum için çok gururluyum. Uzun yıllar bu formaya hizmet vermek istiyorum dedi. Çok iyi bir takımımız var ve hepsiyle aynı takımı paylaşmaktan memnuniyet duyuyorum. Bu konuda yazılan söylenen hiçbir şeyi aldırış etmemenizi rica ediyorum dedi açıklamasında. Şimdi dostlar çarşı pazar karıştı. Aslında bunun olumlu sonuçları da çok var ama önce yeri ve zamanı değildi. Yani yeri ve zamanı ama Serhat Pekmezci'nin bunu yapmaması gerekiyordu diye düşünüyorum. Yoksa çok haklı bir açıklama. Bizim hep burada söylediğimiz işte İspanyol yazarın da geçen maçtan sonra hatta şurada 5 gün önce Carlo Carpio'nun Arda ile ilgili söylediği şeydi burada. Neydi bu arkadaş? Dayatma var dedi Bellingham'dan Arda'ya karşı. Bu pek yer almadı. Ama tabii ki Serhat Pekmezci'nin e,
otoriter bir dayatmasından bahsetmişti, hatırlıyorsunuz, Carlos Carpio. Ama bunu o söylediğinde çok fazla gündem olmadı ve ben bunun nasıl gündem olmadığını çok şaşırmıştım. Ama Serhat Pekmezci şimdi bu dayatmalar ve mobbing var dediğinde tabii ki durum farklı algılanıyor. Ve Real Madrid'de bu epey bir panik havası yaşattı. Bazı Real Madrid fan siteleri bunu yayınlamadılar. Ne zaman ki Arda'nın açıklamasından bir yaklaşık bir saat önce Arda'nın bu konuda bir açıklama yapacağını ve bu konunun yanlış anlaşıldığını dile getirmeye başladıktan sonra bazı büyük fan siteleri Real Madrid'in bu haberi girmeye başladılar. Çünkü neden? Biliyorsunuz daha dün akşam takım yemeği verilmişti ve bir birlik mesajı verilmişti dışarıya. Siz de bunun farkındaydınız. Çünkü bu birlik mesajının sebeplerinden bir tanesi Carvajal ve Arbelo'nun da arasında açık olduğunu biliyoruz. Cebalos'un da arasında açık olduğunu biliyoruz. Daha önce yazılanlar, çizilenler zaten ortadaydı. Ama Xabi Alonso gittikten sonra ortamın süt liman olmasını beklemek çok anlamsızdı. Arda Güler menajerinin ve ailesiyle görüşen bir menajer olduğunu özellikle yayınında da söyledi Sport Dijital'de. Ve dolayısıyla çok büyük bir etki yarattı Madrid'de. Ama Arda tabii ki bunu şu an için çok zamansız olduğu için yalanlamak zorunda kaldı. Ama şunu söylemem lazım. Belki de bu politik bir olaydı. Bunu bilemiyorum. Bunu zaman gösterecek bize. Belki de vurkaç taktiği yapıldı. Bak, bunu da değerlendirin dostlar. Yani bu bazı şeyleri ifşa etmek ama sonra düzeltme yapmaktır. Bu siyasette çok olur, dikkat ederseniz. Böyle bir şey miydi? Böyle ise çok doğru bir şekilde yapıldı. Ama değilse çok üzücü, Arda'yı zor durumda bırakabilecek bir açıklama gibi gözüküyor. Ama Arda'nın zaten artık gemileri yaktığını biliyoruz. Olaya buradan da bakmak lazım. E, Bence hayırlı oldu. Yani yapmasa daha iyiydi ama bir şekilde bir gün ölmekten, her gün ölmektense bir gün ölmek daha iyidir dostlar. Bu her zaman böyledir. Arda'nın kaybedeceği bir şey yok. Ben her zaman söylüyorum. E, Arda politik bir cevap da vermiş olabilir. Çünkü vermek zorundaydı bu açıklamadan sonra. E, Ortamın neresinden bakacağımız için içinde olmadığımız için sadece varsayımlar üzerinden konuşabiliriz. Kendi fikirlerimizi beyan edebiliriz. E, Şimdi evet, bu meşhur arkadaş geldi Kogu gene. Ne oldu diyor, mobbing yokmuş, Arda seni de yalancı çıkardı diyor. Tabii yani Allah hiç kaçırmıyor, helal olsun, adam vallahi iyi takip ediyor. İşte böyle bazı arkadaşlar konuyu kavramadıkları için bazı farklı görüşler her zaman olacak. Bunlara saygı duyuyorum. Belki de Arda'dan bağımsız bir açıklama yaptı Pekmezci ama sonuçta Arda bu açıklamayı yapmak zorunda kaldı mı acaba Madrid cephesinden, ya da ondan habersiz bir olay mıydı, bunu bilemiyoruz. Arda'yı korumaya çalışırken Murat Akdoğan şimdi yazmış. Doğru mu yaptı, yanlış mı yaptı bilemedim. Evet, bu konuda ben de kararsızım. Arda'ya danışarak yaptılarsa ve Arda bunu yalanladıysa hiçbir sorun yok. Böyle bir, bazen dediğim gibi siyasette bu tip sağ sol vuruşlar gösteriliyor. Böyle mi yapmaya çalıştı? Çünkü canına tak eden bir durum olduğunu zaten biliyoruz. Şimdi dostlar, nasıl olmasın ki? Bakın haberlere bakın. Şöyle hemen göstereyim size. Carvajal, bakın bugün çıkan bir açıklama markadan, dedi ki Dani Carvajal Alvaro Arbeloa ile yaptığı görüşmenin ardından Real Sociedad maçında ilk 11'de yer alabilir dedi. Bakın Madrid böyle bir kulüp. Yani ben Arda'ya o yüzden git konuş, ben Arda'yım de masaya yumruğunu vur dememin sebebi bu. Şimdi bakın, bu hafta Carvajal oynarsa kimse şaşırmasın. Ama geçen hafta Arbeloa'nın yaptığı neydi? Tam bir facia. Yani genç Jimenez'i oyuna attı. Üstelik kenarda Trent varken, Carvajal varken. Üstelik Carvajal Trent Alexander-Arnold'dan daha önce iyileşmesine rağmen dostlar, o yine Carvajal'i tercih etmedi ve Trent oyuna girmişti. Tabi maçtan sonra bu Pintus'la çok hararetli sahanın ortasındaki konuşmaları çok gündem oldu İspanya'da Carvajal'in ve bu da takım açısından olumsuz bir karmaşa. Aynen bugün Arda'nın verdiği izlenim gibi bir karmaşa verdi. Yine dün size göstermiştim Cebalos'un açıklamalarını. Ceballos demiştik ki Instagram paylaşımında, e, burada küçük bir arkadaş çevresiyiz dedi. Sadakatin bedeli çok yüksek dedi. Bakın, küçük bir arkadaş çevresiyiz aslında çok büyük bir ultimatomdu Cebalos'un ki. Sonrasında hemen zaten bir takım yemeği, özellikle şehrin meydanında herkesin görebileceği bir şekilde ve herkese paylaşılan fotoğraflarla bir takım yemeği organize edildi.
Çünkü biz birlik işi vermek zorunda kaldılar. Bakalım neler olacak Real Madrid cephesinde. Ortamın zaten karışık olduğunu biz çok iyi biliyoruz. Ee, Her doğru her yerde söylenmez demiş Samet Ergülen. Ben de aynı fikirdeyim. Eğer bu planlı değilse, ki planlı olmadığı gözüküyor şu an itibariyle. Çünkü neden biliyor musunuz? Arda'nın ben zor durumda kalacağını da zannetmiyorum. Çünkü Madrid yeterince karışık. Ama burada Sayın Pekmezci'nin, yani Serhat Pekmezci'nin konumu itibariyle bunu söylemesi sanki Arda bunu söylüyormuş gibi çok belli oldu. Yani bu farklı bir stratejiyle bu söylenebilirdi. Söyleyen kişi ve söylenen zamanlama yanlış. Maalesef yanlış. Şunu söyleyeyim. Arda, şunu anlıyoruz. Tabii biz olayların içinde değiliz. Sadece varsayımsal konuşuyoruz dostlar, biliyorsunuz. Ee, Eğer o yalanladıysa büyük ihtimal şudur. Yani Serhat Pekmezci kendi kafasına göre bir açıklama yaptı ki bu Arda için hiç beklemediği yerde evet biraz daha şimşekleri üzerine çekti. Çünkü Real Madrid'de epey bir e, sorun var. En son sorun çıkartacak kimse olarak Arda'yı gördükleri için maalesef bu noktada çok fazla sarsıldı Real Madrid cephesi. Bugün ben sosyal medya ve medyayı gördüm. İnanılmaz bir şekilde e, Serhat Pekmezci'nin ilk açıklamalarından sonra özellikle fan sayfaları bu haberi yalanladılar ve onun şöhret olmaya çalıştığına dair bir sürü haber yaptılar. Hemen geçmişte yer alan Arda için ne ifade ettiğini ama artık Arda ile bir ilişkisi kalmadığını yalanlamaya başladılar. Ve dediğim gibi özellikle 2-3 tane büyük Real Madrid fan sayfası bu durumu görmezden geldi açıkçası ve şunu söyleyeyim, bayağı bir görmediler. Neredeyse saat 3 civarına kadar hiç de öyle hiçbir şekilde olaya bakmadılar. Ama Arda Güler bence zaten çok fazla sabretti. Belki de bundan bir hayır çıkacak. Belki istemeyerek söyledi Serhat Pekmezci. Dilini tutamadı diyelim ama ben Arda'nın buradan çok fazla bir zor durumda kalacağını hiç düşünmüyorum dostlar. Bunu net bir şekilde size ifade etmek isterim. Bakalım neler olacak. Ben size bir tane daha görüntüyle sizi hemen soru cevap şeklinde geçeceğiz. Çünkü bu önemli bir konu. Bu da bir fikir yürütmemiz gerekiyor. Şimdi bakın ben daha önce size şöyle söyleyeyim. Arkadaşlar ben Real Madrid, pardon çok özür dilerim, Betis Real Madrid maçına gitmiştim. Xabi Carlo Ancelotti bakın burada Arda vuruşu yaptığı sırada tam Arda bakın döndü yüzünü ve ne yapıyorsun diyor. Niye kaleye vuruyorsun diye. Ona defalarca mobbing yaptığını. Takımda Vinicius Junior'ın, Bellingham'ın, Mbappe'nin sürekli sağ kenarına gelip Ancelotti ile sürekli olarak hararetli konuşmalar yaptığını, Ancelotti'nin oğluyla hararetli konuşmalar yaptığını maçlarda gözlemlediğimi burada sizlere iletmiştim. Şimdi yani bir genç oyuncu topa vuruyor, o döndüğünde ona mobbing uyguluyorsunuz. Bu çok büyük bir mobbingtir 18 yaşında bir çocuk için. Onu ben bizzat Betis deplasmanında ve Bilbao'da oyuna girerken onu azarladığını da gördüm. Çok sert konuştuğunu gördüm Arda'ya karşı. Bu genç oyuncuya karşı yapılacak bir şey değildi ve bu adam bunları yaptı. İş burada başladı zaten. Bu adam 400 dakikada 6 gol attı ve ondan sonra mobbing yemeye başladı. Brezilyalıları oynattı. Rodrigo o kadar formsuz olmasına rağmen sağ açıkta bile ona yer vermedi. Bellingham'ın döküldüğü maçlar vardı. Hiç yer vermedi. Ondan sonraki sezonda aynı şey devam etti. Şimdi Xabi Alonso gibi adam geldi bu takıma. Bu çocuğu oynatmaya çalıştı. Çok doğru taktiklerle Real Madrid'in böyle oynayamayacağını söyledi ve çekip gitti. Tabii duruş sergileyemedi Arda'ya karşı ama biz şunu gördük ki burada acayip bir mobbing var Arda'ya karşı. Zaten sahada her türlü biz pas atmadıklarını, ona karşı bir dayatma olduğunu, önemli o özellikle Huni 3. bölgede ona pas atmamaya çalıştıklarını hep beraber gördük. Ve dolayısıyla dostlar hani bazı şeyler gerek yok. Yani gözüküyordu. Şimdi burada acaba diyorum Serhat Pekmezci bu açıklamayı neden bu zamanda yaptı? Ya bu da tabii çok önemli bir durum. Neden bu zamanda? Bu da tartışılacaktır. Çok çok fazlasıyla tartışılacaktır emin olun. Şimdi soru cevap şeklinde gelelim. Yani durum bu Arda cephesinde.
Ben hayırlı olacağını düşünüyorum ama tabii ki birkaç gün, belki de bir hafta bununla uğraşmak zorunda kalacak. Yani bu, evet, çok tam da birlik havası verdikleri bir anda geldi. Dediğim gibi çünkü akşam yemeği yemişlerdi. Cebalos'un çıkışları vardı, gösterdim Instagram'dan size. Carvalho Arbeloa'nın aralarının çok ciddi bozulduğu söyleniyordu. Ama maalesef bu açıklamada gelince bardağı taşırdı biraz, yani o anlamda söyleyeyim. E, Arda'nın biraz daha politik bir cevap verebilir miydi? Ömer Faruk'a demiş ki bir Arda da ağır yazmış demiş. Evet, Metin biraz sanki Arda'nın hiç haberdar olmadığı şeklinde ve bu konuya çok üzüldüğünü belirtiyor. E, Ve bunun dikkate alınmaması gerektiğini söylüyor. E, Ya bana biraz politik de geldi. Biraz haberi yokmuş gibi de geldi. Bilemiyorum dostlar. Yani ancak bunları söyleyebilirim. Siz neler düşünüyorsunuz? Hemen okuyayım. Ahmet Kirik demiş ki Serhat Pekmezci iş istiyor, giderek Arda'yı da basının önüne attı dedi. Ya bu fikre sahip olan arkadaşlara da söyleyecek bir şeyim yok. Konuya hiçbir şekilde vakıf değiliz. Ama en azından bence şu oldu. Yani Arda'ya zaten mobbing biliniyordu. Ama dediğim gibi Serhat Pekmezci'nin bunu açıklamayı yapmaması gerekiyordu. Yanlış kişi yaptı. Dolayısıyla Arda biraz bir hafta bir mobbinge biraz maruz daha kalacak biraz fazlasıyla, ama o öyle olaylar olacak ki Madrid'de bunlar hiçbir şey dostlar. Çünkü Real Madrid çoktan karışmış bir kulüp. Yani çoktan kellelerin gitmesi lazım. Tırnak içerisinde oyuncularla yolların ayrılması lazım. Çünkü görünen köy kılavuz istemiyor. Yani burada bu konu yarın öbür gün Arda'nın atacağı bir gol, asist ve Bellingham'ın yokluğunda, ki Bellingham'ın Nisan ayında ancak dönebileceğini, ki onun da şüpheli olduğu yazıldı. Bu Arda için büyük şans, ama şimdi başka bir soru işareti, Arda yine nerede oynatacaklar? Yani gördük ki sürekli olarak yerini değiştiriyorlar böyle. Ya oynayacağı yer çok net olmasına rağmen maalesef ve maalesef böyle. Dostlar, Metin sevdiğim dostumuz bize destekte bulunmuş. Çok teşekkür ederim Metin. Arda'nın önünde 5-6 sağlam maç var ve gelecek yılki kadroda olması için yerini garantilemesi gerekiyor. Kesinlikle. Bence bu süreçte başarılı olduğunda böyle bir açıklama gelseydi cuk diye otururdu, ama şimdi zamanı değildi. Çok doğru. Zamansız bir açıklama olarak da değerlendirenlere de haklılık payı vermemek mümkün değil. Ee, Çünkü göreceğiz. Yani zaman sıkıntılıydı, ama Arda'yı belki de yapacağı kıvılcımla, yaratacağı etkiyle daha da haklı duruma getirecek bir açıklama da olabilir. Bakalım önümüzdeki günler ne getirecek? E, Batu Ateş demiş ki Pekmez videosunda başka kişileri de salladı. Gereksiz bir çıkış oldu. Evet, yani hiç zamanı değildi. Sadece çok sistemkar konuştu herkese karşı. Bu da biraz frene basmalıydı. Sesinin de biraz titrediğini gördüm ben videoda. Siz bilmiyorum, fark ettiniz mi bu durumu? Yani niye böyle bir şey yaptı hakikaten anlamak zor. Ahmet Yanar demiş ki Mbappe olduğu sürece Real Madrid şampiyonluk göremez demiş. Evet, yani Mbappe'nin Mastantuano'ya nasıl bir mobbing yaptığını gördük sahada. Yani şimdi bu sahada A'da yapılmadı mı? Yapıldı. A'da şut attığında Vinicius'un, Bellingham'ın elleri havaya kalktı. Yüzlerindeki ifadeyi biz hepimiz okuduk. Yani burayı tekrar konuşmaya hiç gerek yok. Burası belli zaten. Hani biz açıklama zamanı yerli miydi, doğru muydu, doğru değil miydi? Ne kadar Arda bu işten zarar görebilir yoksa fayda mı görür noktasını tartışıyoruz. Herkesin Boğaz'ın çocuğu destekte bulmuş. Çok teşekkürler dostum. Herkesin içinden söylediğinin adam dile getirmiş. İyi oldu diyor. Arda mıymıntılık yapmasın, ondan kaybediyor zaten. Bak diğerine nasıl tavuk koyuyorlar. Evet, bu görüşü de destekliyorum. Kararsızım. Ama şu anlamda şunu söyleyeyim, artık olan da o oldu. Neden Arda bunu, ya Arda onlar kadar krediye sahip olmadığı için biz biraz çekingen ve tedirgin olduk bu noktada. Ben açıkçası çok da çekingen değilim. Hani ama yanlış kişi söyledi. Yani o bu söylenmeliydi. Bu noktada eyvallah. Ama Serhat Pekmezcik kadar aileye ve Arda'ya yakın biri bunu söylememeliydi diye düşünüyorum. Bilemiyorum, ne diyorsunuz siz? Cevaplarınızı yazarsanız sevinirim dostlar. Hakikaten çok iki ucu acayip bir değnek derler ya. Doklu bir değnek gibi duruyor, ama bu hayır olacaktır inşallah diye düşünüyorum. Yine Mustafa Selçuk demiş ki bu açıklamanın zamanı ne zamandı peki? Dün yaptı Serhat Pekmezci bu açıklamayı. Black Angel demiş ki her şeyde bir hayır vardır. Ee, evet.
Togo niye spam yapıyorsun demiş Ahmet Yanar. Evet, çok haklısın Ahmet. Yani biraz daha sabredeceğim herhalde. E, Göndereceğiz bu arkadaşı. Yani bu şimdi itirazını yapıyor. Ben de artık muhatap olmayacağını da söyledi ama devam ediyor. Çok ilginç bir karakter arkadaşımız. Bak samimi eleştirini yap. Burada bir sıkıntı yok. Ahmet Kırık demiş ki Zikri abi sence Jürgen Klopp çözüm mü? Yani şu anda gerçekten bu kulübe kimse uğraşmak istemez dostlar. Önce bir çakılların ayıklanması lazım. Bu noktada diyorum ya daha Real Madrid'de çok sular doğulmayacak ve çok şeye gebe açıkçası. Onu söyleyeyim ben size. Cengiz Poyraz demiş. Olanda hayır vardı. Öyle neden ben Serzeniş çok cılız kaldı. Taraftarlara ve herkese bunu hatırlatmak fayda olacağını düşünüyorum. Şimdi olaya bu yönden baktığımızda yani ampulleri yaktırdı. Böyle bir problemin olduğunu artık biliyoruz. Her ne kadar Arda bunu yalanlamaya çalışsa da bunu herkes farkında zaten. Ama Real Madrid'in kızdığı benim sosyal sayfalarda okuduğum ve çok tedirgin oldukları şey ya niye şimdi yani Arda bari sen biraz alttan alsaydın şu zamanda bari çıkışı vardı Madrid'de. Belki de Arda ile konuşup bunu yapmasını istemiş olabilir Real Madrid kulübü. Bak bu da bir seçenek. Arda da böyle politik bir açıklama yapmış olabilir. Bilemiyorum. Hakikaten yani bunu e, nereden değerlendireceğimiz elimizde kalıyor mesele. Size öyle söyleyeyim. E, Yine Zikri abi sen çok özür dilerim. Ahmet Özdemir demiş ki Bellingham ve Rodrigo bunlara bir de Mastrantano bu üçü Arda'yı dışlıyor. Valverde de çok konuşuluyor bu konuda. Yani Valverde'nin de bu işin içinde olduğu ve Arda'yı çok dışladığı konuşmalar da geçiyor. Sosyal medyada da geçti dostlar. Ya bu konuda hani ne diyebiliriz bilemiyorum. İlhan Mutlu demiş ki Kral Çıplak dedi olan hayırlıdır. Hiçbir şey olmaz. Hele Dünya Kupası'na gidersek çok iyi olacak. İnşallah ya Dünya Kupası'na gidip evet Adı ve Kenan ve diğer oyuncularımızla orada elde edeceğimiz başarı ve kendilerine olan güçlerini daha da ispat ederlerse ya ben Arda'nın her zaman söylüyorum bir elmas değeri düşmez. Madrid'de kalmak istiyor ama Madrid çok karışık. Ama dediğim gibi şu an gitmek mi kalmak mı noktası bakılacak. Çünkü Arda'nın üzerine mi Arda'nın ön planda olacağı dizginlerin ona verileceği bir kadro mu kurulacak? Hangileri bu takımdan gönderilecek? Çünkü ben olayları bu noktada devamlı söylediğim gibi kalacağını düşünmüyorum. Metin Özdere demiş ki geldim demiş. Hoş geldin Metin. Yine Samet Ergünen demiş ki takımda kimse yerini bilmiyor. Herkes forma peşinde, kendini parlatma peşinde. Bu bir yoluna girse her şey düzelecek demiş. Evet Samet ama şu anda bu takımın bunu yapacak durumu yok. Çünkü artık kılıçlar çoktan çekildi ve Madrid cephesinde size şunu söyleyeyim. Hani biraz zor bu işler artık. Yani çünkü hani nasıl söyleyeyim Madrid çoktan karıştı ve oyuncuların birbirleriyle olan diyalogları da bazı yerlerde ifşa edildi. Mesela tünelde çok gol atıyorsun ama bir oyun oynadığın yok şeklinde bir sürü haber çıktı. Bu Vinicius ve Bellingham arasında geçtiği söyleniyor bu durumun. Yani şimdi baktığınız zaman hakikaten sıkıntılı bir durum. Ve ben şunu söyleyeyim size. Bu burada kalmayacak. Devamı gelecek. Bugün Arda Güler'i çok fazlasıyla paylaştı Real Madrid e, o resmi sitesi. Onu da size söyleyeyim. Çünkü Arda burada önemli bir rol üstlendi. Takıma çok güzel asistler ve e, olay yardım anlamında, liderlik anlamında edebilecek sayılı oyunculardan birini gösterdiler. Ben Real Madrid'in Arda'yı kaybedeceğini, bunu göze alabileceğini hiç düşünmüyorum. Yani bu noktada sıkıntı var. Şimdi bakın Arda'da olaylar neden bazı noktalar karışık gibi duruyor. Real Madrid sayfaları ikide bir şu paylaşımı çok fazla yapıyorlar dostlar. Bunu size göstereyim. Şimdi diyorlar ki transfer döneminde Vitinha, Kes Smith, Rodrigo ve Fabian Ruiz. Hangisini orta sahanızda 6 numara olarak görmek istersiniz? Oyun kurucu eksikliği çekiyor ya Real Madrid. Bakın bunu Skor 90 diye site organize etmişti geçen ay. Ama bu Real Madrid'in fan sayfalarında sürekli olarak dolaşıyor ve dikkat ederseniz burada A, B, C seçeneklerinde sürekli olarak Bellingham ve Valverde var. Kesmit'le olan bağlantı, Rodri ile olan bağlantı, Vitinha ile olan bağlantıdan bahsediyorum. Yani Arda Güler'e karşı devamlı bir mobbing var. Bir yok sayma var bu takımda.
Bu Madrid fan sayfalarında da var. Ama Bellingham hep kullanıyor diye bunu size söylemiştim. Ha, bu dayatmanın başka bir şekli zaten. Ee, ha, çok net bir şekilde söyleyeyim. Bu çok büyük bir dayatma. Bakın bir tek nerede çıkartıyorlar Bellingham'ı görüyor musunuz? Tchouaméni'yi koyuyorlar. Fabian Ruiz'e, ki Fabian Ruiz kesinlikle 6 numara, oyunun iki yönünü oynayabilen değil, daha çok 8 ve 10 numara gibi, 8 gibi oynayabilen bir oyuncu. Oraya da Bellingham'ı çıkartıyorlar, hani bir opsiyon yaratıyor. Bakın diyorlar, Bellingham'sız bu olur. Bu D şıkkını kimsenin tercih etmeyeceklerini zaten biliyorlar. Ama bu acayip bir algı. Ama işte böyle bir şey algı, Arda'yı yok sayıp orta sahaları devamlı olarak bu şekilde şekillendirip dayatma yapıyorlar. Yani sosyal medyada da Arda'yı görmezlikten gelmek gibi acayip bir algının içindeler. Ya inanmakta zorlanıyorum ama maalesef durum bu dostlar. Yapacak bir şey yok. Arda bunlarla başa çıkmak zorunda. Bence Arda'nın haklılığı her geçen gün ortaya çıkacak. Doğruların gün yüzüne çıkmak gibi bir hakkı vardır. Durumu vardır. Dediğim gibi tekrar kaçıranlar için söylüyorum. Burada mobbing Cebalos'un şu paylaşımıyla da çok net belli oldu. Sonrasında Carvalho Arbeloa durumu, sonrasında yemeğe gidildi. Şimdi Arda'nın bu pekmezcinin açıklaması tamamen olayı tuz biber etti. Ve gerçekten çok yer aldı. Çok yerde yer aldı. Haber ajansları da bunu çok fazla girdiler. Dolayısıyla çok acayip bir etki yaratıldı ve hafızalara kazındı. Biraz önce ben kaçırdım. JJCN9RB diye bir takipçimiz demiş ki Arda Serhat abiyi takipten çıktı demiş. Bak bu da olayın ciddiyetini gösteriyor mu yoksa farklı bir durum mu? Yani sadece takipten çıkmak elbette bir şey gösteriyor ama her şeyi gösteriyor mu? O noktada emin değilim. Murat Özezer demiş ki çok katılıyorum, Arda'ya müstahak bundan sonra demiş. Rantici demiş ki Zeki hocam bence Arda'nın açıklamaları samimi değil. Senin söylediğin tespitler yalan mı yani? Arda'yı savunmaya gerek yok. Geri vites, geri Arda. Ya ben e, şu anda gerçekten çok kararsızım dostlar. Yani Arda'nın geri vites mi yaptı? Yapmak zorunda bırakıldı mı? Yoksa Serhat Pekmezci kafasına göre mi bunu yorumladı? Ama diyorum ya, her doğru her yerde söylenmez. Arda'nın ailesinin haberi olmadan, ki aileye çok yakın birisinin bunu söylemesi Arda'nın söylemesi gibi oldu. Ve bütün şimşekler Arda'nın üzerine çekildi. Ama buradan döner mi? Ya buradan Arda'ya hiçbir şey olmaz aslında. Ama yiyeceği epey bir baskı daha olacaktır. Hem sağ içinde sağ dışında. O çok net yani. Berk Taşkın demiş ki A'da değer görebileceği lig Premier Lig'de, orada üst düzey bir oyun ile kendini daha çok ön plana çıkaracaktır demiş. Kesinlikle Berk, yani Premier Lig A'da için zaten çok sıkı takip ediyorlar Arda'yı. Ya en kötü gider Arda yani, ya ben çok hani kafaya takmamak gerektiğini düşünüyorum. Ve olan oldu. Bu açıklamanın ama Arda ivmelenirse, gol asistler yaparsa çok daha büyük etki yaratacağını düşünüyorum. GRB HRT demiş ki Arda neden bu kadar abarttı? Anlamadım. Anladım, herkes söylüyor demiş. Anlamadım anlamında herhalde. Ee, Şimdi ben Arda'nın bu konuya cevap vereceğini düşünmüyordum açıkçası dostlar. Ta ki cevabı görene kadar. Belki Madrid cephesinden bir açıklamaya zorlandı. Sonra çark edildi. Yani bunu da bilemiyorum ama ben hayrına olduğunu düşünüyorum. Çünkü gelinen nokta itibariyle söylemler yanlış, zamansız, doğru ama Arda formunu, bu performansını, iyi oyununu ve asist ve gollerle süsleyip devam edebilirse şu Bellingham'ın yokluğundaki maçlarda Arda'yı daha kimse kesemez ve kesinlikle önümüzdeki sezon Arda'nın üzerine yapılır takım. Bu 3 papazdan en az ikisi gönderilir. Yine bakın, adamlar boş durmuyorlar. Ahmet Yanar demiş ki hep doğru mu yapmak zorunda Arda? Sevmediğiniz adamı seviyormuş, destekliyormuş gibi yapmaya gerek yok. Ya Arda burada aslında takımın bütünlüğünü bozmak istemediğini gösteren bir politik bir demeç de verdi aslında. Hani kişilerden çok Real Madrid vurgusu yaptı açıklamasında, görmüşsünüzdür. Ama tabii Serhat Pekmezci'yi direkt kenara etti. Üzüntüyle takip ettim dedi ve bu konuda yazılan dedi. Yani bu konuda, mobbing konusunda yazılan hiçbir şeyi aldırış etmemenizi rica ediyorum dedi. Acayip bir açıklama. Ya burada daha çok su götürecek. Ama şimdi mobbing yok diyoruz. Endrick'e de yapıldı. Bak şimdi Murat Özer demiş ki Endrick ayrıldı, 5 maçta 5 gol attı. Kendini buldu. Şimdi genç oyuncuların oynaması çok önemli.
Ya Mastantuono'ya geçen göstermiştim. Şimdi burada görüntüyü yüklemedim. Nasıl bağırdığını hep beraber gördük. Nasıl etkileşim almaya çalıştığını. Yani bir daha gol atıp bir daha etkileşim almak istiyor Mbappe. Maç 2-0 olmuş. Yani tamam, üstelik Mastantuono'nun vurduğu açı çok daha iyi bir açı. Ama bunu Arda'ya da yaptılar. E, Maalesef Rodrigo bile bu durumdan şikayetçi olduğunu Ancelotti'ye söylemişti ki düşünün yani. Mbappe için söylüyorum bunu. E, Kogo, senin yazını okuyayım dostum ya. Çok yazdın. Beni resti çekti ya ben ya Alonso dedi. Çünkü yıldız oyuncu ama Arda korkak, hakkını savunanları bile yalanlıyor dedi. Yıldız falan olamaz, hepimizi sattı. Şimdiden neden sosyal medyada savunalım ki diyor. Abi o senin görüşün Kogo'cum. Sen zaten bir öyle bir böyle devam ediyorsun. Bence biraz daha senin de bir duruşa ihtiyacın var. Onu da buradan söyleyeyim sana. Ee, Arda zayıf halka olduğu için belki de biraz bir duvar örmeye çalıştı kendince. Ya bu açıklamayı yapmasa e, Arda bayağı bir suçlanacaktı. Yani bu da bir gerçek. Ama bunun bir vurkaç taktiği olabileceğini de ben naçizane, tamam benim görüşüm. Katılırsınız katılmazsınız, olabileceğini de düşünüyorum. Bunu böyle de değerlendirmek lazım ama bunu başka biri söylemeliydi. Serhat Pekmezci söylememeliydi. Daha çok yakın değil ama biraz daha tanınmış birisi bunu söyleyebilirdi aslında. Ben sadece burada bunu söylemek istedim. E, Black Angel demiş ki çok terbiyesiz ve egoist bir oyuncu Mbappe ve Bellingham. Şimdi Bellingham'ın yaptıklarını görüyoruz. Mbappe zaten buraya bencil patentiyle geldi dostlar. Hiç gerek yok. Bakın adamlar oyuncusunu nasıl savunuyor. Şimdi David Beckham'ın açıklamalarını gördünüz mü bilmiyorum. Rio Ferdinand'ın kanalına katıldı. Madrid kötü giderken bir sürü açıklamalar var. Yani Wayne Rooney'nin açıklamaları var Bellingham'la ilgili. David Beckham'ın da açıklamaları geldi. Ve dedi ki Real Madrid'de iki tür oyuncu vardır dedi. Yıldızlar ve çalışkanlar. Ben çalışkan bir oyuncuydum dedi. Hayır, katılmıyorum. Bellingham çalışkan bir oyuncu değildi ama yerini ve haddini bildi yıldızların arasında. Daha çok reklam ve PR işleriyle uğraştı. En sevdiği işti zaten futbolda. Çok fazla ilerletmeden bıraktı. E, Ama Jude'la ilgili açıklamaları ilginçti. Bence Jude Bellingham dedi Real Madrid'e çok yakışıyor. Olağanüstü bir yetenek, bir yıldız ama aynı zamanda çok çalışkan dedi ve ekledi. Bence Jude'un bu kadar başarılı olmasının sebebi de bu. İlk 4 ay dışında dün size bir makale okudum. Jude Bellingham'ı ilk 4-5 ay Real Madrid'in ancak ilk geldiği dönemdeki olayından sonra gören var mı Jude Bellingham'ı? Kimse görmedi ama işte adamlar hala olayı manipüle etmeye çalışıyorlar. Ki ben size söyleyeyim, yani hep de söyledim, Bellingham'ın sakatlığının bile planlı bir taktik olabileceğini de düşünmekte fayda var. Çünkü bu adamlardan her şey beklenir. Real Madrid'deki ortam çok karışık olduğu için, ama hep neyi söyledik? Yani 20 milyon verdikleri Arda'dan çok şey beklediler. Mesela Mastantuono bir girişi var. Arda'nın yaptığının binde birini yapamadı. Bir sürü dakika aldı biliyorsunuz ama Arda'ya bunu vermediler. 100 milyon euroya verdiğiniz Bellingham bir cross olmadı. Bunu hiç kimse bahsetmedi. Yani o oyun niye kurulamıyor? Arkadan set oyununa neden Madrid geçemiyor diye hiç kimse Bellingham bu konuda eleştirmedi. Hala da öyle yazılar çok fazla yok yani. İşte algı ve hedef saptırma böyle bir şey ve maalesef bu durum e, tekrar tekrar ediyor. Yani hep bir şeyi gizlemek. Ama yavaş yavaş gerçekler ortaya çıkmaya başladı. Bakın mobbing meselesini geçen gün size söyledim. Yani Carlos Carpio bunu çıktı ve açıkça makalede uzun uzun yazdı. Dedi ki çünkü Türk oyuncuya birlikte oynadığında kıskançlık duyuyor dedi Bellingham için. Ve otoritesini dayatmaya çalışıyor dedi. Yani bunu o söyledi. Ama bu çok gündem olmadı Real Madrid'de. Bunu hep hasır alt ettiler haberleri. Nasıl ki Bellingham'la ilgili bir başka yazıyı çok fazla ön sayfada bulundurmadıkları gibi hemen arka sayfaya atıp yazının gözükmesini istemiyorlar. Bazı makaleler böyledir, bazı işler böyledir dostlar. Ve ben size hep buradan bunları anlatmaya çalıştım. Cengiz Köstek demiş ki abi şu an Real Madrid pimi çekilmiş bomba gibi kim elini alsa patlar. Doğru dostlar. Yani şu an devre arası Real Madrid iyi bir antrenör bulabilir miydi? Bulurdu. Ama kimse gelmek istemedi bence şu kaos ortamında. Ben size çok söyleyeyim. İlla ki arayışlar olmuştur. Anlaşmaya çalıştıkları devre arası antrenörler olmuştur. Sezonu kurtaralım diye. Başta Klopp ve Zidane gelmek istemedi bence yani. Ya, bakın Mourinho bile şu an ben diyor
o devir kapandı diyor Mourinho. Yani bitik Mourinho bile şu anda bu Real Madrid'i kendine tehlike olarak görüyor ki şu an rövanş maçlarında Madrid'i alt etmek için her şeyi yapacaktır Mourinho. Evet. Şimdi Cansu demiş ki Kogo seni tebrik ederim. Kendilerini yalanlıyorlar. Şu an anlamadım ben de demiş. Ya çok fazla takılmaya gerek yok dostlar. Ağda ile ilgili gelişmeler olursa burada yine konuşmaya devam edeceğiz. Red Dawn TV'nin de bir yorumunu okuyayım. Winnie Bellingham Real için vazgeçilmez değil. Kimleri Real sattı? Kesinlikle öyle. Cristiano Ronaldo'dan bile vazgeçtiler yeri ve zamanı geldiğinde. Bakın emin olun sorun çıkaranlar gider ne kadar iyi oyuncu olursa olsunlar. Fenomen Ronaldo bile satıldı. Kesinlikle öyle. Ben de aynı şeyi söylüyorum. Aynı fikirdeyiz. Kimsenin gözünün yaşına bakmazlar. Şu an sadece ortamı yumuşatıp şu sezonu en azından bir kupayla tamamlayıp sonra kadroyu dağıtacaklar. Ben eminim Perez'in de çok pişman olduğundan eminim. Ama şu an politik açıklamalar, politik gösteriler, işte ortamı yumuşatıp biz birlik beraberlik içindeyiz olan gösteriler devam ediyor. Ama e, yakında çıkacak. Yani bakın 2 tane Benfica maçı var. Kimse turu geçeceklerinden emin olamıyor Benfica karşısında. Ki Benfica yani Şampiyonlar Ligi'nde çok uzun süre hiçbir şey ortaya koyamayan bir takım. O bile Real Madrid için büyük bir tehdit dostlar. Yani öyle söyleyeyim size. E, Baki demiş ki işinize gelen yorumları okumayın demiş. Baki senin yorumunu kaçırdım. Kardeşim seninkini de okuyayım ama yani seni biliyoruz ne söyleyeceğini. Ee, Burada yorumunu okuyayım ya olmaz tabii ki. İşime gelen yorumları tabii okuyacağım. Yani bunu yapmak zorundayım. Ee, İsmail Şahin demiş ki şu anda Arda Güler için her şey harika ilerliyor demiş. Ya ben bir problem olacağını zannetmiyorum ama bir baskı olacak bir iki hafta, bir hafta. Ya bu mümkün değil olmaması zaten. Maalesef durum öyle olacak. Celil Demircan da demiş ki Kogo Erivan'da havalar nasıl demiş bu. Ya evet yani küfürleşmeden birbirimizle tartışabiliriz. Fikirlerimizi beyan edebiliriz dostlar. Hiç sıkıntı yok. Ee, Şerafettin demiş ki bence bu kaç taktiği Zikri kardeşim demiş. Bakın bu da olabilir. Bu da bir medyanın algı oyunlarından birisi. Belki de artık bizim de öğrendiğimiz bazı şeyler var ve bunları yapıyoruz. Olaya böyle de bakmak lazım. Bunu da dillendirdim. Çok yönlü bakmak lazım olaya. Çünkü sonuçta A'da çıktı. Dedi ki ya Serhat Pekmezci ben demedim manasına gelen bir açıklama yaptı. Ama yankıları ulaşacağı yere ulaştı. Herkesin şöyle tekrar bir çakralarında soru işaretini oluşturdu. Şimdi ilk birkaç mağlubiyet ve olaylar dağıldığında bu konular çok fena işlenecek. O Bellingham'ın böyle birayı dikerkenki resmi ve diğer şeyler çok konuşulacak emin olun. Arda'nın fazla bir açığı yok. Arda'nın tamamen cevap vereceği sağ. Eğer de biraz ivmelenirse bir asist bir gol ve oyununu biraz daha yukarıya taşıyabilirse inşallah artık onu doğal konumunda e, tamamen koyarlar. Öyle düşünüyorum. Bakalım neler olacak. Baki demiş ki Zikri ben senin futbol anlayışında top rakipteyken yok demiş. Ben senin futbol anlayışına demiş yani. Top rakipteyken Arda yok diyor. Tamam kardeşim top rakipteyken diğerleri var. Top onlardayken diğerleri nerede Serkan Baki? Oynayabiliyorlar mı oyunu? Bu sadece tek taraflı oynanmıyor ki. Hani o kaslı güçlü senin istediğin Arda hani Bellingham'lar, Valverde'ler evet top rakipteyken varlar. Top onlardayken derler. Onları niye söylemiyorsun? Onlar niye gözükmüyor? Büyük takımlarda öncelikle sanatkarlar vardır. Arda Güler efor testlerini de gördün zaten nasıl sonuçlar aldığını ve çok koşuyor. Ama bazı öndekilerin hammallığını yaptığı için o 60-70 metre açılan defansla forvet çizgisini kapatmakla meşgul Arda Güler. Onu da görmek lazım. Bazı şeyler kameralara yansımıyor. Ama çıplak gözle maçı izleyenler, futbol makalelerini yazanlar İspanya'da bunlara da yazıyorlar. Johnny Salme demiş ki abi bence süper oldu demiş. Yani kesinlikle bunun ne doğuracağını önümüzdeki günlerde bakacağız dostlar. Ee, Ahmet Tedre Zepov 988 demiş ki en azından bilsinler ki Ağda her şeyin farkında. Kesinlikle o kulağa su kaçırmak gibi değerlendirebiliriz bu olayı da. Ee, Belki de bu amaçla yapıldı. Ee, Bilemiyoruz. Yani çok şu anda ne konuşsak boş bu konu hakkında ama ben bunun güzel sonuçları olacağını düşünüyorum. Sadece Ağda bir
bir hafta 10 gün biraz bu konudan bir baskı daha yiyecek. Kolay değil ama ilk gelecek kötü sonuçlar ya da aradan ilk geleceği güzel performanslar ve asistler, goller İbre'yi tamamen değil yani %1 milyon Arda'ya çevrilecek ve Arda çok daha rahat oynamaya başlayacak. Bakalım neler olacak dostlar. Şimdilik bu kadar. Herkese çok teşekkür ederim. Bir yayını beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Varsa aramızda abone olmayanlar. Yine değerlendirmelerle olacağız. Zaten cumartesi günü kritik maç başlıyor. Kritik hafta. Hemen arkasından Benfica ve rövanş maçı. Bakalım neler olacak. Kendinize çok dikkat edin. İyi geceler diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.